Merhaba dostlar. Gelmenizi bekliyorum. Gelmenizi beklerken mesajlarıma bir göz atıyorum. Evet. Geldiler arkadaşlarım. Ege merhaba, Fatma merhaba, Çiğdem, Fatoş, Birgül, Milk nasılsın? Kalina, Sevin içi sağlam, aleykümselam. Fatma, Osman, Onur'dan haber var biraz sonra söyleyeyim. Diğer arkadaşlar da gelsin. Onur, Ruksara, Onur Akay'dan. Evet, evet. Milk biraz sonra söyleyeyim. Arkadaşlar da gelsin. Sonra unuturum tekrar söylemeyi. Herkesin haberi olsun. Alketa burada, Kemal burada, Miledi burada. İyi yayınlar diyor Akile. Çiğdem konuştum. Onur'la değil de annesiyle konuştum. Biraz sonra söyleyeyim. Herkes gelsin. Günseren, Sebuhi, Kemal, Milko, Milk, Ruksara, Melahat, Çiğdem, Eleonora, Muammer, Devran. Yani Hande Erçel'in de çok seveni var. Hande olayı sıkıcı oldu diyordu arkadaş. Hande Erçel'in de milyonlarca seveni var. Tabii ki Afra ve Mert çok önemli. Çok 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 sevdiğiniz bir insan. Ben de seviyorum onları. Ama diğer oyuncuların da fanları var ve ben bir gazeteci olarak onlardan da söz etmek zorundayım arkadaşlar. Ama Afra ve Mert'i ayrı seviyoruz. O başka. Onu zaten her zaman hissettiriyorum size. Onlara çok büyük değer verdiğimi. Fakat e, diğer oyunculardan da bahsetmemiz lazım. Ve yeni diziler başlıyor. Geçen seneden kalan diziler var. Devam edecek olan diziler var. Onlar da başlıyor. Yoğun bir şekilde ünlülere insanların merakı var. Hem dizilerle ilgili hem ünlülerin özel hayatlarıyla ilgili. Biz de elimizden geldiği kadar hepsiyle alakalı e, sorularınızı yanıtlamaya çalışıyoruz bu yayınlarda. Shorts videolarımı da izleyin. Shorts videoları da yüklüyorum. Her gün 2 tane, 3 tane Shorts videosu da yüklüyorum arkadaşlar. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Melahat Veliyeva, evet, Afra ve Mert'ten konuşacağız. Hande Erçel'den konuşacağız. İbrahim Tatlıses İzmir'de bir hastanede yatıyor arkadaşlar. İbrahim Tatlıses İzmir'de bir hastanede yatıyor. Ünlü sanatçı, ünlü şarkıcı, türkücü İbrahim Tatlıses fizik tedavi görüyor orada. Biliyorsunuz İbrahim Tatlıses e, yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyede ancak gidebiliyor sağa sola ve sol kolu felçli. Bu rahatsızlıklarıyla ilgili fizik tedavi görüyor. E, Kendi başına yürümek istiyor. Yardımcıları koluna girmeden adım atamıyor. Zaten o yüzden tekerlekli sandalye kullanıyor İbrahim Tatlıses. Yıllar önce yurt dışından bizi izleyenler bilmeyebilir. Yıllar önce hasmı tarafından, düşmanı tarafından kendisinden haraç isteyen bir mafya tarafından Kalaşnikov tüfekle başından vurulmuştu ve çok şükür ki e, ölmedi. Çok uzun süre yoğun bakımda kaldı. Çok uzun süre tedavi gördü ve hayatı kurtuldu sonunda ama yarı felçli yaşamak zorunda kaldı. Şimdi de herhalde
bir ümit gördü ki bir doktordan fizik tedaviyle ilgili biraz durumunun düzelebileceğine dair. O yüzden, Bodrum'daki evinden İzmir'e gitti ve orada hastaneye yattı. Fizik tedavi uyguluyorlar kendisine İbrahim Tatlıses'e. Allah şifa versin diyelim. Müthiş bir ses. Dünya çapında sevilen, tanınan, bilinen bir ses İbrahim Tatlıses. Arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü açıklamış. Sizler kaç yaşındasınız? Bakın 0 ile 17 yaş arası ergen diyor Dünya Sağlık Örgütü. 17 ile 45 yaş arası genç diyor. Yani 44 yaşındaki, 43 yaşında, 42 yaşında bizi izleyenler varsa daha gençsiniz. Hani böyle yaşlanıyorum falan demeyin. 45 ile 65 yaş arası orta yaş diyor Dünya Sağlık Örgütü. 65'ten sonrasına yaşlı diyor. 65 ile 80 arasına yaşlı diyor. 80 ile 99 yaş arasına da uzun ömürlü diyor. Anladınız mı? Dünya Sağlık Örgütü yeni bir böyle e, literatür yayınladı ve sınıflandırdı. Artık kim genç, kim orta yaşlı, kim yaşlı herkes kafasına göre bir şey söylemesin. Dürdane merhaba diyor. Merhaba. Mert de burada. Mert çeşitli isimler konuşuluyor ama daha doğru olan bir şey yok. Ruksera, Nelida, Ayşenur Yıldırım, Ruksera diyor ki Bilal Bey ben çok üzülüyorum bugün bizi sevindirin diyor. Ruksera ayrıca size çok teşekkür ediyorum diyor Ruksera. Saygınız sonsuz ağzına sağlık. Bu kadar Afram'ı savundunuz. Hep onları korudunuz diyor. Teşekkür ediyorum. Ya Afram'ı da konuşacağız. Dünya Maraşlı, Kahramanmaraşlı Balcı'yı konuşuyor. Balcı Nusret amcaya 61 milyon takipçili Bella Hadid piyangosu vurdu. Bella Hadid'i biliyor musunuz? Amerikalı ünlü model, Filistin asıllı Amerikalı ünlü manken, ünlü model Bella Hadid bizim Kahramanmaraşlı Balcı Nusret amcayı paylaştı. Dünyanın en ünlü birkaç modelinden, top modelinden biri olan Bella Hadid Nusret amcayı paylaşınca Nusret amcaya bunu söyledi kızları. Niye paylaşsın ki beni dedi. Bu kadar çok tanınan bir insan, bu kadar çok bilinen bir benim niye paylaşsın ki dedi. Nusret amcanın dramını görmüş. Nusret amca depremde oğlunu kaybetmiş Kahramanmaraş depreminde ve balcı olarak da çok seviliyor, çok tanınıyor. Ürünlerini de herkes beğeniyor. Yaptığı balları, arılarının yaptığı balları herkes beğeniyor. Bella Hadid de onun hikayesini, işte onun balcı olduğunu, ballarının güzel olduğunu falan paylaşınca Nusret amca sipariş yağmaya başlamış. Her yerden insanlar bal istiyorlar. Kilosu kaç lira, nasıl alabiliriz? Ve sipariş patlaması yaşayan balcı Nusret yetişememiş, siparişlere yetişemiyor. Anca o zaman inanmış. Bu kadar sipariş gelince birdenbire Balcı Nusret dört köşe olmuş, sevinmiş. 73 yaşında, Allah uzun ömür versin. Bella Hadid'e bir mesaj yollamış. Gelsin ona, misafirim olsun gelsin ona kendi ellerimle balı ikram etmek istiyorum. Arılarımla da tanıştıracağım onu demiş. Balcı Nusret, Bella Hadid'i arılarıyla tanıştıracakmış. İşte orası biraz tehlikeli olabilir. Arılara çok güven olmaz. Dilek Şenyurt burada. Özel üyem, özel abonem Dilek Şenyurt. Merhaba Bilal Bey, nasılsınız? Herkese selam olsun diyor. Yetiştin Dilek Şenyurt. Çok iyiyim. Yarın sabahleyin erkenden inşallah İstanbul için ailemle beraber yola çıkacağız arabayla. Arabayla geldik, arabayla gideceğiz. Yarın öğleden sonra gibi İstanbul'da olma planımız var. Yapmayacağım dedim ama erken gideceğim için inşallah Allah izin verirse canlı yayın yapabilirim. Twitter'dan duyururum. Ama şu anki fikrim yapmak.
şeklinde Twitter'dan duyururum yarın öğleden sonra. Servin işi sağlam. 61 yaşındayım ama o 80 hissediyor. Bak olmadı. 61 yaşındayım ama 80 hissediyorum diyor. Servin işi sağlam. Servin lütfen, lütfen vazgeç. Böyle hissetme. Bak Servin, kendini yenile. Olmaz öyle şey. Sen o zaman Allah bilir sabahları, yataktan da çıkmak istemiyorsun. Kalkmak, uyanmak da istemiyorsun o zaman. Bir karamsarlık mı çöktü üzerine? Servin, beslenme şeklini değiştir öncelikle. Bol su içiyor musun Servin? Günde 2-2,5 litre su iç ve sebzeyle beslen. Beni dinle. Sabahları sebze, 8 çeşit sebzeye. Bak ben sabahları kalkıyorum. Önce, bir pet, 500 mililitrelik bir şişe ılık su içiyorum aç karnına. Ondan sonra, bunun içine limon sıkarak içtiğim de oluyor bazı günler. Sıkmadığım da oluyor ama limon sıkarak içersen daha makbule geçer. Senin için daha iyi olur, ve bir kaşık, bir şeker kaşığı iyi bal yiyorum aç karnına. Ondan sonra köy biberini ısıra ısıra yiyorum. Eee, kapya biberi, kırmızı var ya kapya biberi, of tadı o kadar güzel ki. Onu yiyorum ısıra ısıra. Hiç öyle bir bıçakla doğra filan yok. Hiç öyle yok. Yani dalından koparıp yiyormuş gibi. Alıyorum manavdan buzdolabında, yıkıyorum sabah kalkınca. Sirkeli suyun içinde bekletiyorum bir süre bu sebzeleri. Sonra, marul ya da atom salatası hangisi varsa onun yapraklarını yiyorum. Eee Dereotu, bir tutam dereotu, bir tutam maydanoz, eee, küçük bir salatalık, başka, eee, turp, pancar, kırmızı pancar bunları çiğ yiyorum. Sabahları mutlaka bunları ye, bunları yap. Bak kendini nasıl iyi hissedeceksin. 3-5 gün sonra nasıl iyi hissedeceksin kendini ve bundan vazgeçme. Sabahları başka bir şey yeme. Ha, bir de zeytin, yeşil zeytin. 10 tane yeşil zeytin ye her sabah. Enerji verir. Kendini çok zinde hissedersin. Sabahları başka bırak börek, ondan sonra, eee, kek, pasta, sabahları aman poğaça, açma bunları bırak. Ekmek de yeme. Hiç yeme. Ekmeği hayattan çıkar. Bunu kime söylüyorum? Selvin'e söylüyorum. Yani kendimi ihtiyar hissediyorum diyor ya ve mutlaka her gün 2 yumurta. Ben iyi pişmiş yiyorum sabahları. Her gün mutlaka 2 yumurta. Bu senin kalbini, damarlarını koruyacaktır, besleyecektir. Eee, sana, çok faydası olacaktır. Dilek Şenyurt, fanlara sıkı hayranlara ilişki bittiğini gösterip başka projelere, başka partnerlerle meç edebilmek için diyor. Bu hamle belki doğru, belki yanlış bilemiyorum ama onlar oyuncu. Böylece Yalı Çapkın'daki aframı sıfırlayıp yeni işlere odaklanıp gidiyorlar. Ben gene de 23 Eylül'ü bekliyorum. Yani umut ediyorum diyor. Dilek Şenyurt'un, görüşleri çok ilginç. Evet, Selvin işi sağlam. Beslenme şeklini değiştir. Bilmiyorum böyle mi besleniyorsun, nasıl besleniyorsun? Sen Adanalı olduğuna göre çok kebap yiyorsundur. Etten uzak dur. Et de olacak hayatımızda ama ölçülü, ölçülü. Balık daha fazla olması lazım hayatımızda ve mutlaka her gün balık yağı, her gün balık yağı, balık yağı, eee, mutlaka her gün. Ben günde sabah akşam benim doktorum öyle tavsiye etti. Ama en azından günde bir tane balık yağı. Balık yağı çok önemli kalp için. Eskiden bize, annelerimiz kaşıkla içirirdi balık yağını. Şimdiki gibi bu şeyler yoktu. Balık yağı kapsülleri yoktu. Kaşıkla içirirlerdi. Aylin Bayar, Dilek Şenyurt'u alkışlıyor, dua ediyor inşallah diye. Ramazan Özkılıç, Afra Saraçoğlu'na kalp çok sevdiğini söylüyor. Sıla Deveci, Mert ne kadar zayıflamış değil mi? Tenis o Akya'daki hâlinden eser kalmamış. Tenis. Valla bunlar genç dostlar. İsterlerse zayıflarlar, isterlerse
kilo alırlar. Hele ki onları yapmak istedikleri konuda motive eden bir şey varsa, onları en çok motive eden, en iyi motive eden en iyi motive eden işleri, yani biliyorlar ki işlerinde başarılı olabilmek için karaktere uygun görünmeleri lazım ekranda. Karakter zinde bir fiziğe sahipse zinde olmaları gerekir. Onları en çok motive eden bu. Çünkü, karakterin içine tam girebilirlerse o zaman ancak sizlerin alkışını alabilirler. "Vay!" diyeceksin o zaman izlerken. Nasıl, şeyde Metruk Adam'da Mert Ramazan Demir sadece oyunculuğunu değil fiziğini de çok beğendiniz ve konuştunuz. Ne kadar yakışıklı, ne kadar diri, ne kadar, işte, güzel gösteriyor o tamircide çalışırken filan, omuzları, pazuları filan. Yani sporunu da yapıyor, vücudunu da geliştiriyor ama, Akyaka'da göbek gördük. Salmış kendini Londra'da gördük, değil mi? Londra'da tenis de oynuyordu ama demek ki o kadar çok değil. Eee Dilek Şenyurt Gülseren Hanım diyor. Gülseren'e teşekkür. Size katılıyorum dediği için onu onaylıyor. OGM'nin oyunu diyor Gülseren. Dilek Şenyurt'un anlattıklarına. Sıla Deveci ama ben Pera'yı merak ederken bir anda Çağla karakteri gelecek. Şimdi aşırı heyecanlıyım. Böylesi çok daha güzel arkadaşlar ya. Sevdiğimiz oyuncuların eee büründükleri karakterlere doyamamak, ha, merak içinde beklemek. Bir tanesini izlerken ondan sonra bir başka filminin ya da dizisinin daha geleceğini bilmek tatlı bir beklentiye sokar insanları. Eee, Aşk ve Gözyaşı dizisi 12 Eylül Cuma günü başlıyor ATV'de arkadaşlar. Hande Erçel, Barış Arduç'un başrolde oldukları dizi. Eee 12 Eylül Cuma ATV'de başlıyor. Düğün sahnesi çekildi. Düğün sahnesi çekildi. Hande Erçel gelinlik giydi. Hakan Sabancı'nın bir türlü giydirmediği, giydirmek istemediği, giydirmekten kaçındığı gelinliği dizi için giydi. Barış Arduç'a da damatlık yakışmış. Tabii bunlar oyuncu. Kim bilir Hande Erçel'in, dizi icabı giydiği kaçıncı gelinlik, Barış Arduç'un giydiği kaçıncı damatlık. Allah gerçek hayatta sevdikleriyle Barış Arduç evlendi gerçi. Eee, Bunu yaşamak isteyen her genç kıza ve her delikanlıya sevdikleriyle yaşama, inşallah fırsatı versin diyelim. Aşk ve Gözyaşı ATV kanalı çok ümitli arkadaşlar. Yönetimden bir arkadaşla konuştum ATV'nin. ATV'nin elinde çok güzel diziler var. Hem geçen seneden başlayan, devam eden hem bu sezon başlayacak olan çok güzel diziler var. Ama bu diziye Erçel ve Barış Arduç'un dizisine de büyük önem veriyorlar ve çok çok ümitliler. 8 civarı bir reyting bekliyorlar kışın. Şu anda reytingler düşük tabii. Yaz reytingleri henüz daha sezon tam açılmadı. Güney Kore uyarlaması Queen of Tears orijinali biliyorsunuz. Bu dizinin Aşk ve Gözyaşı'nın ve başladığı zaman Hande Erçel'le ilgili de oyunculuğunun daha da gelişmiş olduğunu göreceksiniz dedi set içinden. Geçen gün de söyledim galiba bunu. Bir tanıdık oyunculuğunun daha da gelişmiş olduğunu göreceksiniz Bilal abi dedi. Bakalım, onlar öyle fark ediyorsa, onlar bu işin, ustası, teknik ekip. Demek ki Hande Erçel, kimseye belli etmeden, gizli gizli oyunculukla ilgili eğitim mi alıyor? Kendi kendine mi çalışıyor? Yani bir mesafe kat ettiği söyleniyor bu kadar üzüntüsü arasında. Cynthia. Hola, hola Cynthia. Gerçi sen İspanyol değildin, Portekizlisin. Portekizce biliyorsunuz siz Brezilyalılar ama ben Portekizce'de merhaba nasıl onu bile bilmiyorum. İspanyolca da biliyorum. Hola. Hola Cynthia.
Cynthia ile YouTube'daki yorumlarından aşinayım. Dilek Şenyurt, videonun altındaki, "Her kadın beyaz gelinlik giymek ister illaki ama hayırlısı tabii ki." Öyle Dilek Şenyurt. Dilek Şenyurt, "Ay yıldız veriyorlardır." diyor. Vallahi Afra ve Mert birbirine selam verseler ona bile razıyız. Verirler onlar. Verirler. Dilek Şenyurt'a katılıyorum. Onlar verirler. Onlar Hande Erçel'le Kerem Bürsin'in cenazede birbirlerini görmemezlikten geldiler ya. Onlar öyle yapmazlar. Tarçın anne geldi. Tarçın fırla. Tarçın fırla anne geldi. Tarçın anne geldi. Hidayet'le Şebnem Deniz'den geliyorlar. Hidayet. Takipçiler seni soruyor. Tarçın da sizi soruyordu. Tarçın daha değerli. Tarçın geldiler. Gidiyoruz ya. Tarçın. Az kaldı. Evet 4'te yarın. çıkarız. Yarın. Aynen. Kaçta? Sabah 4. 4'te peki. Sabah 4'te. Hidayet uyumayacak anlaşıldı. Ben uyumayacağım. Uyumayacak. Bahçıvanımız da geldi. Bahçeyi suluyor, ilaçlıyor. Evet. Hidayete bakın ya. Bu gece uzun olacak. Hidayete bakın, sabah 4'te çıkalım baba diyor. Ben çıkarım. Ben alışkınım. Ben çıkarım. O isterse, hakikaten uyanırsa. Evet. Hola. Hola. Sisa hola. Sisa yeye. Hola. Meksiko'dan. Ha, bak bu da Meksika'dan Sisa. Sisa'ya Meksika'dan. Ayşenur Yıldırım merhaba. Banu Kavaş ne güzel nazar boncukları. Dilek Şenyurt o ne güzel selamlar Şebnem Hanım'a, Hidayete Tarçın'a. Evet evet. Aleykümselam. Aleykümselam. Onur Bey'den Onur Bey'den haber. Sevgili Onur Akay'ı tabii ki aradım. Kaç kere aradım. Sizden almıştım ben haberi değil mi arkadaşlar? Çarşamba günü mü aldım haberi ilk ve çarşamba aradım, dönmedi. Açmadı. Açmadı da dönmedi de. Şaşırdım, bana dönerdi. Perşembe döner dedim. Perşembe günü gündüz de dönmedi ve akşam siz bana hasta olduğunu söylediniz. Yoğun bakımda olduğunu söyleyen arkadaş da oldu. Ve ben akşam annesine sesli mesaj bıraktım. Annesi sesli mesajı dinledi ama dönmedi. Daha da telaşlandım. Kardeşinin telefonunu bir türlü almıyorum. Hep aklıma geliyor Onur'la görüştüğümüz zamanlar. Bir erkek kardeşi var. Çok iyi bir çocuk o da. Onur Akay gibi. Fakat cep telefonunu bir türlü onun alıp da kaydetmiyorum. Bir yere yazmıyorum. Kimi arayacağım ben ya? Allah Allah. Onur Akay'ı kimden soracağım diye düşünürken annesine yazılı bir mesaj yazdım bu sabah. Herkes merak ediyor dedim. Yani lütfen dönün bana. Nesi var? Yoğun bakımda mı? Neden filan? Sağ olsun döndü ve Onur Akay'ın hastaneden çıktığını söyledi. Evde olduğunu söyledi. Covid dediler dedi. Ateşli bir hastalık dedi. Sardı dedi vücudunu. Soğuk algınlığı zannettik ama Covid dediler dedi. Ondan sonra hastanede bir tedavi uyguladılar dedi. Ateşi düşürdüler dedi. Ve dedi isterseniz eve gidip evde devam edebilirsiniz dediler bize dedi. Çıktık dedi. Evde dedi. Yatıyor, dinleniyor. Sizi arayacaktır. Uyandığı zaman söyleyeceğim dedi. Teşekkür ederim dedim. Dinlensin dedim. Yani şimdi iyi olduğunu öğrendim ya. Nasıl olsa görüşürüz de Onur Akay'la, inşallah atlatsın şu hastalığı, şu günleri. Görüşürüz. Ramazan Özkılıç, Uzakşehir 29 bölüm yeni sezon fragmanı 15 Eylül Pazartesi akşam 20 saat son 10 gün diyor. Uzakşehir başlıyor diyor. Yeni sezon fragmanı 2 diyor. Uzakşehir'i de seyredeceğiz biliyorsunuz. 15 Eylül akşamı dedi ya. 15 Eylül akşamı dedi. Pazar günü 12 Eylül Cuma günü de Hande Erçel'in dizisi başlıyor. Evet. Onur Bey'e geçmiş olsun diyor Dilek Şenyurt. Teşekkür ederiz dostlar. Dilekçim teşekkür ederiz. Evet, Dünya Maraşlı Balcı'yı konuşuyor. Maraşlı Balcı ile ilgili ben de bugün bir video çektim ve bu haberi bir video halinde, kendi seslendirdiğim, kendim konuştuğum bir video halinde anlattım. Beni Instagram hesabımdan da Bilal Özcan
Official Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Afra'yı ve Mert'i sevenleri bir görebilir miyim burada? Afra'yı ve Mert'i seviyor musunuz? Onlar ayrı ayrı olsalar da sever misiniz? Sevmeye devam eder misiniz? Ne kalp atan var ne çiçek atan var. Sevmiyorsunuz, anladım. Peki. Oo, geldi. Gülseren Başdoğan, Afram, Sıla Deveci, ben diyor. Salih Akpınar, Sayya Akpınar geçmiş olsun dedi. Sağ ol. Dilek Şanyurt ederiz dedi. Kalpler. Esma Eken neler yolladı. Aylin Başar geçmiş olsun. Çok seviyoruz diyor arkadaşlar. Muhammed, ben ikisini de seviyorum. Milanka, Afra, Sabine, Allah verdiği var. Hayır, birlikte güzel diyor. Akile de öyle diyor. Fatma Yıldıran, Şebnem Keçicioğlu, Aynur Eroğlu, Tunzile Kerema, Dilek Şenyurt daimi üyem benim. Onlar nasıl mutluysa öyle olsun. Ne diyelim, tabii ki önce Afram diyor. Sevcan Ersoy, evet. Muammer Batuhan, Çiğdem, Ay Yıldız, Melia Veliye var. Dostlar, dilerseniz sizler de özel üyem olabiliyorsunuz. Onun için katıl butonuna benim Google'ı YouTube hesabımda katıl butonuna basmanız ve yönlendirmeleri takip etmeniz gerekiyor. Açıklama kısmında da nasıl yapacağınızı yazıyorum. Ayrıca dilerseniz beni hype edebilirsiniz. Beğen yaptıktan sonra hype düğmesini göreceksiniz hemen yanında. Beğen düğmesine dokunan her aboneye hype seçeneği gösterilir. Hype etmek ücretsizdir. Videolarımı hype ederseniz memnun olurum. Ne oluyor hype edince? En çok hype edilenler arasına girerse benim videom haftalık skor tablosunda yer alabiliyor. Yani işte en çok izlenenler, en çok beğenilenler, en çok başkalarına tavsiye edilenler anlamında hype etmek. Böyle bir listeye girebiliyoruz. Esma Eken, Onur Bey yürekten çok geçmiş olsun. Evet Esma, inşallah iyileşir diyor. İnşallah bir an önce. Herkes kendi yolunda artık diyor. S.A. Ay Yıldız, Şener Güdek Metruk Adamı izlemiş. Çok övdü. Sevim Macit, Ege Bilal abi nasılsın? Çok teşekkür ederim Ege. Sen nasılsın? Zehra Altay da burada. Peki. Ve arkadaşlar, Yasemin Ergenen'in boşanma açıklamasını dün burada size okumuştum, değil mi? Yasemin Ergene bir Cinderella hikayesi bitmişti. Türkiye'nin en zengin ailelerinden, Koç ve Sabancı gibi çok zengin bir aile. Yasemin Ergenen'in kocası, boşandığı kocası arkadaşlar. Onunla ilgili de Özilhanlar, onunla ilgili de Yasemin Ergenen'in biz boşandık açıklamasını tek başına yapmış olmasını dün burada eleştirmiştim. 14 yıllık evlilik. Yani sen tek başına değilsin ki o evlilikte. 14 yıl süresince senin bir kocan vardı. Kocan niye yanında değil? Niye birlikte açıklama yapmıyorsunuz? Boşanma açıklamasını niye senin üzerine yüklediler ve açıklamanın ortası yerinde diyor ki kocam beni aldatmadı. O yüzden bizim evliliğimiz bitmedi anlamında. Bizim evliliğimiz o yüzden bitmedi anlamında konuşuyor. Demek ki kızcağıza böyle konuşmasını da istemiş olabilirler, yönlendirmiş olabilirler. Öyle mi değil mi? Soruyorum buradan. Dilerlerse cevap verirler. Çok varlıklı bir aile, çok zengin aile, milyarder aile. 2 tane çocukları var şimdi, boşandılar ama dolayısıyla Yasemin Ergen'e, Özilhan ailesine boşansalar da yine bağlılığı devam edecek, çocuklar var arada ve duyduğum kadarıyla da 500 milyon lira civarında Yasemin Ergen'in boşanmadan sonra işte aldığı evler, arabalar, boşanma tazminatı, nafakası, kurduğu işle ilgili yaptığı yatırımın devam etmesi, hep bunlar kocasının sayesinde olmuştu. Yarım milyarlık bir boşanma diyebiliriz.
Şey vardı, yani, kocasının, İzzet Özilhan'ın kendisini aldattığı için boşandıkları şeklinde iddialar vardı. İşte, adam Rusya'da yaşıyor. Kocası, babasının, İzzet Özilhan'ın babasının Tuncay Bey'in, holdingin başındaki insan, Allah ona sağlık versin, ömür versin. Tuncay Bey'in, Rusya'daki işlerinin başında oğlu. Orada, işte, bazı çapkınlıklara karıştığı iddia ediliyor yorumlarda ve, bununla ilgili boşanmanın da bu yüzden olduğu söyleniyor. Yasemin Hanım'ın bu açıklamasında, aldatma, ihanet ve aldatma içerikli iddialar gerçeği yansıtmıyor diyor. Bu açıklama Yasemin Hanım'a özellikle bu cümleyi vurgulatmak için yaptırılmış gibi sanki. Her neyse, Allah bundan sonraki hayatlarında inşallah mutlu olmalarını nasip eder. Herkes kendi yoluna gider artık ve bir izdivaç daha, bir evlilik daha bu şekilde sona erdi ve deniliyor ki, onu da ben dedim ya, deniliyor ki diyorum ama onu da ben dedim. Hande Erçel iyi ki benzer bir aile çünkü hem çok varlıklı, çok büyük yatırımları olan Türkiye'de, para getiren her türlü sektörde yatırımları olan aileler bunlar, büyük aileler. Enerji, inşaat, turizm, işte hastaneler, ondan sonra madencilik, sağlık sektörü dedik. Yani yabancı arabaların Türkiye'deki temsilcisi, yabancı markaların. Bu Özilhanlar mesela bildiğim Honda, ondan sonra beyaz eşya imalatı, fabrikalar gibi. Allah daha iyi etsin. Bunlar dışarıya kapalı aileler. Kendi özel kaideleri olan, kuralları olan ve Türk örf ve adetlerine, geleneklere, göreneklere bağlı olarak yaşayan aileler. Dolayısıyla dışarıya bir bilgi sızmaz. Bu ailelerin özel durumlarıyla ilgili. Herkesten de gelin almazlar. İşte Hande Erçel olayında gördük. Ya kendi çevreleri ya cemiyet, zengin insanların kızları, zengin ailelerin kızlarıyla evlendirirler çocuklarını. Bu şey İzzet Özilhan, Yasemin Ergen'e oyunculuğun zirvesindeydi. Doktorlar dizisinde başrolde yıkılıyor ortalık. O zaman bu kızı görüyor, aşık oluyor. Onun için evlendi. Oyunculuğu bıraktırdılar ama yani bizim ailemizde dediler. Yani bu mesleği yapamazsın yani bırakacaksın. Gelinimizsin, seni biz de çok sevdik. Çok efendi bir kızdır Yasemin Hanım. Çok iyi yetiştirilmiş bir aile kızıdır. Ama kızım dedi annesi, İzzet Bey'in annesi, o zaman müstakbel kaynanası, kayınvalidesi Yasemin'in. Ama kızım dedi sen lise mezunuymuşsun, üniversiteye gitmemişsin. Neden gitmedin kızım? Ben dedi oyunculuğu çok sevdim, oyuncu olmak istedim. Oyunculuğa başlayınca da üniversiteyi yapamayacağım, gidemeyeceğim diye hiç düşünmedim. Kızım olmaz. Siz şimdi evlenin İzzet'le ama sen hazırlan, üniversite sınavına gir. Üniversite sınavının sonucunda bir üniversiteyi kazan. Evliliğin sana mani olmaz. Üniversiteyi oku bitir dedi anne. Damadın, erkeğin annesi. Ve Yasemin hakikaten bunu başardı, yaptı. Evliyken üniversiteyi bitirdi. Yani bu aileler, özel ailelerin böyle çocuklarda gelinlerinden istekleri de olabilir. Çünkü kendileri çok iyi eğitim almış, çocuklarına çok iyi eğitim aldırmışlar. Bir lise mezunu bir kızla evlendirmeyi düşünemezler yani. Güzel hayatlar, renkli hayatlar, zevkli hayatlar, lüks hayatlar ama zor hayatlar. Ayak uydurması bazen bazıları için çok zor olabiliyor. Yasemin Hanım ayak uydurdu.
Evet dostlar. Bugün Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Abi dizisinin Abi neydi? Abi aile bir imtihandır. Baş harfleri ailenin A'sı, birin B'si, imtihandırın İ'si. Aile bir imtihandır. Abi kısaca. Tanıtım videosu çekildi. Tanıtım filmi çekildi. ATV stüdyolarında çekildi. Stüdyo ortamında çekildi. Daha diziden hiçbir şey çekilmediği için, diziyle ilgili hiçbir çekim yapılmadığı için alıştığımız türden fragman değil bu. Alıştığımız türden hani dizinin sahnelerinden montajlanıp kesilip fragman tanıtım yapılır ya, öyle bir şey değil bu. Ben de merakla bekliyorum. Stüdyo ortamında yapılan bir çekim. Sabah oradaki bir teknik ekipten birisiyle konuştum. Afra Saraçoğlu'nun çok güzel olduğunu söyledi. Zaten dedim o hep güzel. Hep güzel o. Zaten çok güzel. Menajeriyle gitmiş sabah ATV stüdyolarına tanıtım çekimine ve çok güzel bir tanıtım gerçekleşmiş Kenan İmirzalıoğlu'yla. Merakla bekliyoruz ama şimdi tatile gidiyor Afra Saraçoğlu. Kısa bir tatil yapacak çekimler başlamadan evvel ve ondan sonra gelecek, çekimler başlayacak. Tatilde de senaryo çalışacak. Mert Ramazan Demir'in bir paylaşımı vardı bugün. Netflix'te gösterimde olan filmlerini paylaştı. UFO, Şahmaran, Metruk Adam'ı paylaştı. Netflix'te gösterilen filmlerini paylaştı. Metruk Adam dünya çapında başarılarına devam ediyor arkadaşlar. Siz de görüyorsunuzdur sosyal medyada Metruk Adam'ın dünyada ne kadar çok izlendiğini. Ay Yıldız zengin aile diplomayı da parayla almış olabilirler. Yok. Kız devam etti. Yasemin biliyorum, ben takip ettim o günleri. Biliyorum. Yaptırmazlar asla. Gelinlerine parayla diploma aldırdılar dedirtmezler. Kiril alfabesiyle yazan bir dost. Dilya geldi. Dilya merhaba, nasılsın? İyiyim, seni sormalı. O kalpler ne kadar güzel. Dilsoda Babajanova Özbekistan'dan yazıyor. Merhaba, hoş geldin. Maria Gomez, Afram Sepre. Hola Maria, hola. Elanur da burada. Rohengiz burada. Selam diyor. Aleykümselam. Akile Kabaca, tek Afra için mi izleyeceğiz? Başroller önemli, birbirine yakıştı mı o diziler? Yani iyi bir kadro kurdular tabii. Önemli tabii ki. Bakalım ama çok fazla insan bir tek Afra için izleyecek biliyorum. Rohengiz, Dilek Şenyurt, Afra Saraçoğlu dünya güzelimiz, boncuk gözlümüz, meleğimiz, eşsiz ve duru, bir güzel Allah'ım nazarlardan korusun. Ne güzel yazdın Dilek. KSKDK ya, ne olur güzel bir isim yazsana kendine ya. Niye bu kadar karışık yazdın? KSKSKDKCİ. Bilal abi nasılsın? Her gün canlı yayını merakla izliyorum. Teşekkür ederim. Simon Enid. O kalpler çok güzel. Merhaba Simon. Hello Simon. Çiğdem. Aframert için bir şey dedi mi Onur abi? Onur'la konuşmadım ki, annesiyle görüştüm. Pervane. Ebru Şahin de Hercai'den sonra izlenmedi. Yani orada Ebru Şahin Hercai'de Akın Özü'yle çok güzel bir birliktelik, çok güzel bir ikili olmuşlardı. Kendilerine yazık ettiler. İkisi de bitti biliyorsunuz değil mi? Birbirlerini bitirdiler. O kavgadan sonra birbirlerini bitirdiler. Bir daha iflah olmadılar. Hangi dizide oynasalar tutmadı doğru dürüst. Yani birbirlerini yok ettiler. Bu da çok önemli. Ebru Şahin ile Akın Özü'nün o kavgaları. Bu olay da çok önemlidir yani. Birbirlerini yok etmeleri. Mert Bilal abisi, Afra'nın yeni dizisinde yakınlaşma sahnesi olur mu? Olacak. Olur. Yıldız Çelik, abi Mert'in çekimleri bitti mi? Devam ediyor.
Devam ediyor Mert'in çekimleri. Dün yine İstanbul'un çeşitli yerlerinde vardı. Pervane, Onur abimizin bir şey bildiği yok zaten diyor. Öyle deme. Onur'un o konularda çevresi çok fazla. Evet dostlar. Hakan Sabancı biten ilişkisiyle ilgili bugün bir açıklama yaptı. Hakan Sabancı'nın açıklaması çok şey söyledi ama hiçbir şey söylemedi diyebiliriz. Bir saniye hemen size açıklamasından bir şeyler söyleyeyim arkadaşlar. Hakan Sabancı biten ilişkisiyle ilgili. Gülseren, Ebru'nun yüzü değişti. Ebru çok estetik yaptırdı. Ya bu kadar olmaz ya. Kızlar, şu anda beni izleyen hanımlar, bayanlar yaptırmayın Allah aşkına ya. Yani yaptırmayın ya. Lüzumlu lüzumsuz estetik yaptırmayın. Sağlığınız için gerekliyse yaptırın. Yazık. Paranıza yazık. Güzelliğinize yazık. Saflığınıza, sadeliğinize yazık. Yani psikolojik olarak bir etki alıyorsunuz. Kendinizi beğenmiyorsunuz. Başkalarına bakıyorsunuz. Ya benden daha güzel diyorsunuz. Ben de yaptırayım ondan daha güzel olayım. Yaptırmayın ya. İşte bak Ebru Şahin örneği. Kim ne yapsın şimdi onu? Hangi dizide niye oynatsınlar ki? Yani bir doğallığı vardı, bir esmer güzelliği vardı. Kızılderili gibi bir kızdı, güzel bir kızdı. Kızılderili güzeli gibi bir şeydi. İşini kim bilir nasıl oldu yani. O evliliğiyle devam etsin yani. Oyunculukta bilmiyorum artık zor yani. Çok güzel bir evlilik yaptı. Çok mutlu bir evlilik yaptı. Kocası da onu çok seviyor. Çoluk çocuğa karışsın bence. Yani başka iş kursun kendine. Kocasının çok büyük paraları var. Adam çok zengin. Dünyanın en iyi basketbolcularından biri biliyorsunuz. Şimdi Yunanistan'dalar değil mi? Yunan takımında oynuyor. NBA değil de Amerika'da. Yani başka bir iş kursun. Butikler açsın kendisine. Butik zincirleri yapsın. Tekstil fabrikası kursun. Başına geçsin. Yani çalışsın yine çalışmasın değil ama yani oyunculuk artık çok zor onun için. Setler falan ona daral gelir yani sette falan. Yani bu kadar refah içinde bir insan sette o baskı, o kadar beklemek, orada o kaprisler diğer oyuncuların filan. Zaten Akın Akınözü'yle kavgaları da o yüzden çıkmıştı değil mi? Evet bakıyorum arkadaşlar hemen dönüyorum. Güzel giden bir beraberliğimiz vardı diyor Hakan Sabancı. Bugün yaptığı röportajda bir şekilde biz bitirdik. Karşılıklı karar aldık. Ben de şunu soruyorum. Yani güzel giden bir beraberliği niye bitirdiniz? Niye bitsin ki güzel gidiyorsa? Neden bitsin yani? Karşılıklı karar aldık. Bu kararı Hakan Sabancı ile karşılıklı almadılar. Hande aldı, Hakan'a söyledi. Hakan da ister istemez uydu. Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü şahıslarla alakası yok. Yani bir başkasıyla ben Hande'yi aldatmadım demek istiyor burada. Aileme yapılan, özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni üzüyor. Kendisi açıklama yapmak durumunda kaldı. Bizim Hande ile çok güzel ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık. Çok güzel ilişkiniz varsa neden bitirme kararı aldınız? Bunun mantık neresinde? Yani ondan sonra da inanmamızı bekliyorsun. Konunun o zaman onu da söyle. Bunu söylüyorsun. Böyle akla mantığa uymayan insanların inanmayacağı bir şeyi söylüyorsun. Bakın, çok güzel giden bir ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık. Çok berbat bir ilişkimiz, çok kötü bir ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık dersen, kötü gidiyormuş zaten, bitirme kararı almışlar, normal. Ama çok güzel giden bir ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık. Bu anormal bir şey. O zaman bunun nedenini söyle. Bunun nedenini söylemek zorundasın. Bu cümleyi kurduğun için söylemek zorundasın.
Konunun başka hiçbir şeyle alakası yok. Biraz saygısızca bir durum olmaya başladı. Bir kere konuşuyorum. Konunun 3. şahıslar ve ailemle alakası yok. İlişkiler yaşanır ya devam eder ya da etmez diyor. Sevcan Ersoy, Mert'in dizisi olmaz bence. Kabul etmez, çıkar yurt dışına diyor. Fatma, mutsuz oldukları için yapıyorlar genelde kadınlar diyor. Ya mutsuz olmak için genellikle yaptırmayın arkadaşlar ya. O kadar yazık ki. Ondan sonra olmadı, tutmadı. Hadi estetik doktor bir daha ameliyat et beni, bir daha değiştir. Ay burnum, ay çenem çok eleştiriliyorum. Çinlilere döndü demişlerdi. Neydi o kızın adı? Kim bilecek? Çinlilere benzedi yüzü. Oyuncu. Çukur'da oynamıştı. Çukur'da çok başarılıydı. Sonra erken ayrılmıştı Çukur'dan. Uzun boylu. İzlandalı yönetmen sevgilisi vardı, reklam yönetmeni. Bu Fatih Köprüsü üzerinde evlenme teklifi almıştı yönetmen sevgilisinden. Adamın 3 tane çocuğu vardı. Karısından boşanmış. Dilan Çiçek dedi Dilek Şenyurt. Bravo Dilek Şenyurt. Özel üyem. Özel abonem. Sebine de bildi. Dilan dedi. Evet. Dilan Çiçek Deniz. Ne kadar kötü bir estetikti. Ne kadar yüzü. Yani nasıl değişmişti. Söylemezsem olmaz programında bir Çinliyi ekrana getiriyorduk. Bir de Dilan Çiçek'i. Yani Çinli gibiydi ya. Yan yana koyuyorduk. Çinli gibi olmuştu yüzü. Gözler iyice çekilmiş. Çene iyice sivrilmiş. Yüz böyle filan. Kızı ne hale getirmişler. Dünyanın da parasını almışlar. Dünyanın parasını almışlar. Çukur'dan kazandığı bütün parayı estetik doktoruna verdi. Niye? Biz eleştirdik. Herkes eleştirdi. Ya Çinliye benzemişsin diye. Kızcağız tabii ki bu kadar eleştirilerden sonra gitti. Bütün estetiklerini geri aldırdı. Ne yaptılar, nasıl yaptılar bilmiyorum yani. Neşterle mi, ameliyatla mı yaptılar yoksa başka bir teknikle mi yaptılar? Normale döndürdüler kızı. Allah'tan geri dönüşü oldu yani. Ne oldu? Dünyanın parası boşa gitti. Bir de yani mahcup oluyor kamuoyuna, insanlara. Ya bir reklamda falan oynuyordu. Devamı çekilecekti, iptal edildi bildiğim kadarıyla. Bu halde nasıl çekilecek falan diye. Mahvetti yüzünü. Evet Dilek Şenyurt mahvetti yüzünü diyor. Nail'de Gramaggio. Onun için Casalda Hola. Casalda Hola Panama mı? Casalda Panama mı? Casayda. Casayda Encemasyon. Panama mı? Bu bayrağı tanıyan var mı? Hola. Hola Casayda. Zehra Yılmaz Dilan dedi. Zehra da bildi. Dilan çekti yüzü çok değişti. Eski hali güzel diyor Gülseren. Evet. Evet. Yani Hakan Sabancı. Ben de Hakan Sabancı ile ilgili bir video çektim. Ona bakın lütfen. Nerede o video? O video nerede? YouTube'da Shorts videolarda. Hakan Sabancı'nın bu açıklamasından sonra oturdum biraz evvel. Bu yayına gelmeden evvel bir video çektim. Shorts videolarda ve Bilal Özcan Official Instagram hesabımda yüklü o video. Orada dedim ki ya niye bitirdiniz? Çok güzel gidiyorsa ilişkiyi niye bitirdiniz? Yani eleştirilmekten hoşlanmadığım belli. Ters bir adam böyle. Biraz ters değil mi? Biraz böyle ters, asık suratlı falan birisi yani Hakan. Yanında Hande Erçel gibi dünya güzeli bir kız var. Mesela havalimanında karşılıyor muhabir arkadaş. Böyle bir asık suratla muhabire bakıyor. Burada ne işin var? Niye geldin? Her zaman geliyorsunuz havalimanına. Her zaman. Ya sen yanında milyonların sevdiği kadın var. 30-40 milyon takipçisi, 35 milyon takipçisi olan bir oyuncu var yanında. Sevgilin kim? Tabii ki gazeteciler gelecek röportaj yapmak için. Çünkü onun milyonlarca hayranı haber bekliyorlar. Nereye gitti, nereden geldi, ne yapıyor, nasıl, yeni proje var mı, şu andaki projesi nasıl gidiyor? Gazetecilere soruyorlar her gün. Gazetecinin görevi zaten kamuoyunu aydınlatmak, bilgilendirmek. Sen gazeteciyi ne hakla orada tersliyorsun, azarlıyorsun? Al işte şimdi Hande Erçel yok yanında artık. Yok yanında.
Tak bakalım koluna kimi takabileceksin? Hande Erçel gibi bir sevgili bulacak mısın? 40 tane kızla gezebilirsin. Çok zenginsin çünkü. Çok paran var. Yakışıklı değilsin ama çok zenginsin. 40 tane kızla gezmek iste, 40 kızla gezebilirsin. Ama hiçbiri Hande Erçel gibi olamaz yanındaki artık bundan sonra gezeceklerinin. O geçti gitti o. Geçti gitti. Milyarlarım var. Hadi bul bakalım Hande Erçel gibisini bulabilecek misin? Hande Erçel'in yanındayken, Hande Erçel'le gezerken muhabirleri azarlıyordun. Hadi bakalım bul Hande Erçel de muhabir de gelsin senin yanına artık. Muhabir sana mikrofon uzattı çünkü Hande Erçel'le ayrıldıktan sonra hiç açıklama yapmamıştın. Herhalde bu açıklamayı da kendin yapmak istedin. Muhabiri de oraya kendin çağırdın. Kendin konuşmak istedin. Hakan Sabancı konusu bu kadar yeter. Ama Hande Erçel'e muhabir arkadaşlar, beni izlediğinizi biliyorum. Genç gazeteciler, lütfen Hande Erçel'e bu konuyu sorun. Deyin ki Hakan Sabancı'ya biz sorduk. İlişkiniz niye bitti diye. Çok güzel giden bir ilişkimiz vardı ama bitirmek istedik dedi bize. Ne diyorsunuz diye sorun. Birlikte alınan bir karardır diye cevap verdi. Dilek Şenyurt idaresi zor bir kişi. Sanki Hakan Sabancı, Hande Erçel onu güzel idare ediyordu sanki. Yani çok güzel anlaşıyorlardı. Dışarıya da öyle yansıyordu. Hiçbir böyle büyük bir olay. Tabii ki kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Bunlar olur. İlişkilerde bunlar ama dışarıya hiçbir şekilde yansıyan bir olumsuzluk yoktu. Ki bize gelir haber. Her türlü haber bize gelir. Tartışmalar falan her çiftten gelir bize. Normal. Onlara pek haber değeri diye bakmayız biz. Onlar arasında da olur ama o Japonya'da falan ne kadar mükemmellerdi hatırlayın ya. O Japonya'daki birlikte o tatilleri süresindeki beraberlik, New York'a gittiklerinde birkaç kere gittiler zaten. İtalya'da, o Yunanistan'da Mora Yarımadası'na gittiklerindeki uyumları, birliktelikleri çok güzeldi ilişkileri hakikaten ama niye bitti? Yani bize gelen duyumları biz anlatıyoruz, onların doğru olmadığını söylüyor. Ben hiçbir zaman ihanetten söz etmedim. Ben hiçbir zaman aldatmadan söz etmedim. Ben öyle bir şey söylemedim. Benim söylediğim Hande Erçel evlenmek istiyordu ve bunu bekliyordu karşı taraftan, Hakan'dan. Bu konuda artık ikna oldu ki evlenme olmayacak Hande Erçel. Hakan Sabancı onunla evlenmeyecek. Bu konuda beklentisinin artık olmayacağını, boş olduğunu gördü ve ilişkiyi bitirdi. Benim savunduğum buydu. Bunun arkasındayım. Dilek Şenyurt, evet ben hep izliyordum onları. Takiplerim hep çok güzeldi. Yazık oldu. Böyle çiftler ayrılınca üzülüyorum çok. Dilek aynen öyle. O şeyi de hatırlıyor musun? Orient Express treninde ne kadar mutlulardı. Paris'ten Londra'ya gitmişlerdi. O trenle ben de yolculuk yaptım. Orient Express treninde ben de İstanbul'dan e, İstanbul'dan Venedik'e gittim. O zaman Dilek Sabancı, Sakıp Sabancı'nın kızı. Hani Sakıp Ağa'nın bir kızı var Dilek Sabancı. Turizm şirketi vardı, hala var. O turizm şirketi Orient Express treninin Türkiye temsilciliğini almıştı ve treni buraya getirdi. Birkaç televizyoncu, gazeteci arkadaşı da davet etti. Sosyeteden bazı isimler. Hep beraber o trende yolculuk yaptık. Ayşe Arman, ben, rahmetli Çetin Altan, ünlü yazar. Çetin Altan, birkaç arkadaş daha. Çok konforlu bir yolculuktu. Aynı o Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yolculuğunda o gördüğünüz trenin içindeki o konfor, kompartımandaki o yemek salonu, o müthiş yemek kompartımanı, o yemek kompartımanına gitmeden evvel mutlaka erkekler çok şık, siyah smoking giyiyorlar ve papyon şart. Kadınlar da abiye giyiniyorlar. Düşün, dağın ortasında, trenin içinde çuh çuh gidiyorsun. Evet, çuh çuh gidiyorsun. Kömürlü lokomotif. Ama kömürlü lokomotif şey olarak var. Nostaljiyi yaşatmak için aslında şey çekiyor.
elektrik motorlu tren çekiyor. Elektrik motorlu lokomotif çekiyor ama arkasında, şey de var, görsel olarak kömürlü de var. Venedik'e gitmiştik buradan. Venedik'te bizi 2 gün ağırladılar. Çok güzel bir seyahatti. İstanbul'dan hareket ettik. Romanya, Bükreş. Bükreş'te bir gece otelde kaldık. Sonra, Macaristan, Avusturya, Macaristan, Budapeşte de bir gece otelde kaldık. Ondan sonra Venedik. Orient Express'in çeşitli. Bu arada beğen sayısı niye bu kadar az? Ve Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir konusunda sizlerden o kadar çok mesaj geliyor ki arkadaşlar. Bana barıştırın diyenler de var. Bilal abi sen barıştır diyenler de var. Çocuklar, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bir başkasının barışın demesiyle zannetmiyorum barışmazlar. Böyle bir şey yani ihtimal vermiyorum. Niye derseniz, yani ben zaten onlara, onlar beni çok iyi tanıyorlar. Yayınlarımı falan takip ediyorlar da hatırı geçebilecek kadar yakın değilim. Hani benim hatırıma barışın çocuklar falan. Böyle bir şey mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Bunu aileden birisi falan söylese belki, aileden çok saydıkları birisi söylese falan belki. Ama yani sizler de o kadar çok istiyorsunuz ki Bilal abi siz barıştırın. Bilal abi Onur abi barıştırsın. İşte Bilal abi dizide sevdikleri bir aktör Orhan, kimdi o? Emre Altuğ'u barıştırsın. Hep böyle yazıyorsunuz. Da başkasının lafıyla hareket edecek insanlar değil onlar. Onlar birbirlerinden ancak etkilenebilirler. İşlerinde hala sevginin devam ettiğini biliyorum. Bunu söyleyebilirim size. Hala birbirlerine karşı saygılı olduklarını çok iyi biliyorum. Bunu söyleyebilirim size. Ama aralarındaki özel durum, güven meselesi, sonra kendi seçenekleri, kendilerinin hayatlarıyla ilgili gelecekte nasıl yön vermek istedikleri, bunlar onların şahsi meseleleri. Bunlara karışılamaz. Bu barışma meselesi de onların ikisinin elinde. İkisinin elinde, tamamen onların elinde. Barışmak isterlerse barışırlar. Birlikte olmak isterlerse yeniden birlikte olurlar. Anlatabiliyor muyum? Elbette birbirlerine her anlamda çok yakışan, birbirlerini çok destekleyen, tamamlayan bir çift. Ama şu anda bildiğimiz ayrı oldukları. Fakat onları sevmeye devam ediyoruz ve edeceğiz ve bu birlikteliğin olmasını da diliyoruz, dileyeceğiz. Olmazsa da ayrı ayrı onları desteklemeye devam edeceğiz. Yani bundan vazgeçmiş değiliz, asla değiliz. Bunları size anlatmak istedim, söylemek istedim. Yani bana bu mesajlarınız geldikçe inanın ben de bir şey yapamıyor olmanın bir şeyini, burukluğunu yaşıyorum. Yani çünkü benim öyle bir şeyim yok onların gözünde. Yani onları en çok konuşan gazeteci benim, en çok anlatan benim, onlarla ilgili haberleri sizlerle konuşan gazeteci benim. Ama ben onların ağabeyi, gerçek anlamda aile bireylerinden biri sayacakları bir çok yakın bir kişi değilim. O yüzden böyle bir şeyi benden istemeyin dostlar. Bunu size söylemek istedim. Dilek Şenyurt, aynen abi Bilal Bey çocuk değil. Bunlar çocuk değil. Yapma bebek mi? Yeni tuşu mu var? Bebek mi? Yani tuşu mu var bunların? Bizim dememizde olmuyor. Birlikte ya da ayrı ayrı da olsa Allah izin verdiği sürece desteklemeye, izlemeye devam, seyretmeye devam diyor. Dilek Şenyurt benim özel abonem. Çok teşekkür ederim Dilek. Yıldız Çelik, Kopyon sonunda barışacaklar diyor. Kopyon, Sevcan Ersoy, gene aldatıldı onu merak ettik diyor. Biz onları sonsuz seviyoruz diyor Elanur. Yıldız Çelik, abi ben ikisini de çok seviyorum. İkisi de mutlu olmasını isterim. Bilal abi yazın bitmesine az kaldı. Ege evet, yazın bitmesine az kaldı. Yani takvim üzerine bitti ama havalar güzel. Eylül boyunca da güzel olur. Ondan sonra Ekim'de soğur havalar iyice. Evet, 59 dakika 32 saniye.
tam 1 saat yapalım. Beğen sayısı artarsa memnun olurum. Abone olmadan izleyen dostlar, abone olursanız da çok memnun olurum. Sizlerden ricam shorts videolarımı da izleyin arkadaşlar. Her gün shorts videoları da yüklüyorum. 40 saniye, 1 dakika. En uzunu 2 dakika. İzlemesi çok kolay. O videolarımı da izleyin ve oralarda da yorum yazın. Ayrıca bu videoya da yorum bekliyorum sizlerden. Görüşlerinizi bekliyorum. Yurt dışından beni izleyen dostlara da buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Çok büyük mutluluk bana. "Bilal Bey, seni Amerika Birleşik Devletleri'nden izliyoruz." diyor biri arkadaş. Bir arkadaş bakıyorum Şili bayrağı koymuş. Tıklıyorum üzerine, translate yapıyorum. Çünkü İspanyolca bilmiyorum ve onun bana söylediklerini okuyunca da o kadar mutlu oluyorum ki. Yani beni anlatıyor. Beni bana anlatıyor mesela. Beni iyi tahlil etmiş. Anlatabiliyor muyum? Şili'den birisi. Küba'dan. Çok sevdim ben Küba'yı. Küba'ya yıllar önce gittim ve çok sevdim. Çok güzel bir ülke. Çok insanlar melek Küba'da. O kadar iyi insanlar ki. O kadar güzel insanlar ki arkadaşlar. Hakikaten kavga dövüş nedir bilmiyorlar. Mesela Küba'dan yazan arkadaşlar, Küba'dan izleyen arkadaşlar var. Onları görmek, onların mesajlarını okumak çok mutlu ediyor. Dünyanın her yerinden, İran'dan, eee, Fransa'dan, işte dünyanın Rusya'dan, eee, İspanya'dan, Brezilya'dan, her yerden dostlar var ve Türkiye'min de pek çok yerinden yazan arkadaşlar var. Türkiye'min güneydoğusundan, doğusundan, Karadeniz'inden yazan arkadaşlar var. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. 1 saati doldurduk. İnşallah yarın İstanbul'da olacağım Allah izin verirse ve eğer uygun olursa, zaman uygun olursa yarın da yayın yapmak istiyorum. Size Twitter'dan yazarım. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.